Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hoş bir çanta çalışması yapacağız. Farklı, değişik bir çalışma olacak. Elimde yine naylon ipliklerimden var arkadaşlar. Bunlar elimde epeyce var. İğne oyası yapan arkadaşların çoğunda vardır eminim. Önceden iğne oyası yapıyorduk ya da tığ oyası yapıyorduk. Bu şekilde naylon dantel ipliği yazıyor. Markası hiç önemli değil arkadaşlar. Naylon dantel ipliği olması gerekiyor. Bunlar sanırım 3 katlı iplikler. Ben birçok markanın ipini kullanıyorum. Mesela bu başka bir markanın ipi. Yani elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir tanesi daha mesela farklı bir marka. Şimdi bunları bu şekilde hepsini bir arada kullanacağım. Dördünü bir arada kullanacağım arkadaşlar. 4 katlı yapacağım. Tığımda 7 numara. Makasım ve çakmağım var tabii ki. Şimdi hemen yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, bakın şimdi dördünden de birer tane aldım. Açık renkler hemen hemen aynı gibi ama değil, bir ton farklı arkadaşlar. 4 rengim var bu şekilde. 4 rengimi bir araya alıyorum. İpimi bağlıyorum. Daha sonra zincirler çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 10 tane zincir çektim ben. 64 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Zincirlerimi çok sıkı çekmiyorum arkadaşlar. Biraz rahat çekiyorum. İki tarafına da batacağım için rahat olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi 64 tane zincirimi çektim. Şimdi ilk zincirime batıyorum. Yani bir zincir bırakıyorum. Ondan sonraki ilk zincire batıyorum. Evet, bir sonraki zincire batıyorum. Bundan sonrakine 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. 4 tane olacak. 4 tane yapıyorum. Sonra yandakine geçiyorum. Bir tane sık iğne. Sonrakine geçiyorum. Yine bir tane sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Tekrar bu şekilde başa kadar gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk baştaki zincire kadar geliyorum. Ona bir tane battım. 1, 2, 3, 4 tane. Sık iğnemi yapıyorum. Sonra yine bunları battığım yere batarak karşıya kadar gideceğim. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şu arada ikisinin arasında 62 tane ilmeğim var. Kenardaki dörtlerle beraber de 66 ilmeğim olacak arkadaşlar. 66 artı 66 olacak. Şimdi buraya tekrar en son bir tane daha batıyorum. 1, 2, 3 tane yapmıştım. Dördüncüyü battım. Sonra ilk ilmeğim içine batarak sıramı tamamlıyorum. Kaydırmalı ilmekle tamamladım bu sırayı arkadaşlar. Şimdi üst sıraya başlayacağım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yandaki göze batıyorum. Üzerine sardım. Bir tane ikili
ilmek yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. 1 2 de çekiyorum. Sonra yandaki sık iğnenin tepesine batıyorum. 1 2 de çekiyorum. Daha sonra yine üzerine alıyorum. Yandaki ilmeği atlıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 de çekiyorum. Yandakine geçiyorum. 1 2 de çekiyorum. Bir zincir yapıyorum. Biraz önce battığım yere, aynı yere batıyorum. Sonra yandaki göze batıyorum. Bu şekilde desen oluşturuyorum arkadaşlar. Bir tane bırakıyorum, bir sonrakine geçiyorum. Yandakine batıp 1 2 de çekiyorum. Bir zincir yapıyorum. Aynı yere batıyorum bu kez. Sonra yandakine geçiyorum. Bu sırayı bu şekilde dolaşacağım arkadaşlar. Başa kadar geleceğim. Evet arkadaşlar, şimdi sıramızın sonuna geldik. Bir zincir yapıp aynı yere batıyorum. Sonra yandaki ilmeğime batıyorum. Sıramı tamamlıyorum. Ve 3 zincir yapmıştım. 3. zincire batıp kaydırmalı ilmekle sıramı bitiriyorum. Şimdi burada 1 2 tane zincir yapıyorum. Üzerine alıyorum. Bakın zincir değil, zincirden sonraki ilk ilmeğimi tutuyorum. Şu şekilde içinden geçiriyorum. Yani şu şekilde. İlmeğimi çıkartıyorum içinden. 1 2 de çekiyorum. Daha sonra üzerine alıyorum. Bir zincir yaptığım göze geliyorum. 1 2 de çekiyorum. Sonra bir zincir yapıyorum. Yine aynı gözün içine batıyorum. Bir zincirin olduğu yere. 2 de çekiyorum. Üzerine alıyorum. Buradaki ilk trabzanımı içinden geçirip 2 de çekiyorum. Sonra üzerine alıyorum. Bakın kenardakini bırakıyorum. Bu kenardakini de bırakıyorum. Ortadakini alıyorum. 1 2 de çekiyorum. Sonra bir zincirin olduğu yere batıyorum. 1 2 de çekiyorum. Bir zincir yapıyorum. Yine içe batıp 1 2 de çekiyorum. Sonra buradaki ilk trabzanım içinden geçirerek alıyorum. Bu sıramda bu şekilde dolaşacağım arkadaşlar. İçe battım. Bir zincir, yine aynı yere. İçinden geçirerek ilmeğimin alıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıramızın sonuna geldik bu şekilde. Ve bu motifi bitirdikten sonra yine 2 zincirin olduğu kısma batıyorum. Kaydırmalı ilmek yapıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Baştaki duruyor yine. İçteki ilmeğimi alıyorum. 1 2 de çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bir zincirin olduğu göze batıyorum.
2 de çekiyorum. Bir zincir yapıp bir zincir yapıyorum. Yine aynı yere batıyorum. Desen bu kadar aslında arkadaşlar. Yani şu desen tekrar ediyor. Üzerine alıyorum. Baştakini bırakıyorum yine. İçtekini alıyorum. 2 de çekiyorum. Bir zincirin olduğu yere batıyorum. 1, 2 de çekiyorum. Bir zincir. Yine 2 de çekiyorum. 1, 2. Sonra buradaki ilk ilmeğimi bu sefer içinden geçiriyorum. Bakın arkaya çıkartıyorum tığımı. Önden geçiriyorum yine. Bu şekilde aynı şekilde devam ederek çalışacağım arkadaşlar. Başka bir şey yapmama gerek yok artık. Çok kolay bir model ama çok da hoş olacak bir model arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam edeceğim çalışmaya. Evet arkadaşlar, şimdi sıramın sonuna geldim. Eklememi yaptım. Kaydırma ilmek yapıp bir zincir çekip bıraktım. Şimdi bu şekilde ben parçamı çalıştım. Neden bu kadar çalıştım arkadaşlar parçamı? Çünkü en koyu renk ipim bitti. Bunun yerine bir ton açığını bağladım. O biraz daha fazlaymış herhalde. Bu şekilde bakın. Şöyle daha rahat mı belli oluyor desenim. Işıktan dolayı çok belli olmuyor. Aslında çok hoş bir renk ama burada biraz daha soluk çıkıyor. Bu şekilde çantamı hazırladım arkadaşlar. Şimdi artık sık iğneler çalışacağım. Hemen ölçülerini vereyim buradayken. 12 santime 19 santim, 18-19 santime yakın oldu. Ufak bir çanta, cüzdan şeklinde kullanabileceğiniz bir çanta. Bir iki parça eşyanızı alabileceğiniz, özellikle düğünlerde kullanabileceğiniz bir çanta. Şimdi artık sık iğne yapacağım. Bir zincir yapmıştım. Aynı yere batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine de batıyorum, sık iğne. Şimdi zincirin olduğu yere atlıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine. Sadece trabzanların tepesine batıyorum. Zincire batmıyorum. Çünkü toplayan bir örnek bu. 4 trabzanın tepesine battım. Zincirin olduğu yere batmıyorum. Tekrar trabzanın tepesine. 2 3 4. Şimdi buraya geldiğimde diğer trabzanın tepesine geçiyorum. 1 2 3 4. Şimdi bu şekilde çalışarak birkaç sıra sık iğne çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sıranın sonuna geldim. Son sık iğnenin dibine batmıyorum arkadaşlar. Hemen ilk sık iğnenin olduğu yere batıp kaydırmalı ilmek yapıyorum. Bir zincir yapıp yine aynı yere batıyorum ki artmasın burada. Şimdi birkaç sıra çalışacağım arkadaşlar burayı. Bu şekilde düz sık iğne yaparak biraz toplamasını istiyorum. Biraz toplayacak bu şekilde.
Arkadaşlar şimdi 4 sıra yaptım ben sık iğne. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz bunu. Sonra ilk ilmeğime batarak kapatmamı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Siz isterseniz buraya tutmak için yer yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim ipim çok fazla kalmadığı için yapamıyorum. Ucucuna yetti iplerim. Birer yumaktı hemen hemen. İlk başta göstermiştim yumakları. Şimdi şuraya çekeceğim ipimi. Sabitledikten sonra keseceğim oradan. Ve yapıştıracağım oraya. Evet, bu şekilde çantamı tamamlıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 13 santim falan olmuştur. 1 santim kadar da şey yaptım. Kenar yaptım. Şimdi buraya çıt çıt dikeceğim arkadaşlar ben. Şöyle beyaz çıt çıtlarım var. Evet arkadaşlar, şimdi burada 17 tane desenim var. 1 2 3 4 5 6 altıncıya, 6. desenin olduğu yere 1 2 3 4 5 6. desenin olduğu yere 1 2 3 4 5 tane de ortada kalacak. 5'er tane kalmış olacak aralarda. 6. desenlerin olduğu yere de çıt çıtlarımı dikeceğim. Bir 2 3 4 5 6.'nın olduğu yere getiriyorum. Çıt çıtımı dikeceğim bu şekilde. Diğer parçasını da tam karşısına dikeceğim ve tamamlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. 2 tane de çıt çıt içine koyduklarımız dökülmesin. Şimdi böyle bir cüzdan, bir anahtar ve bir de telefon rahat sığabilir arkadaşlar. Bakın, dediğim gibi düğünlük olabilir, gündelik olabilir bu şekilde arkadaşlar. Bakın, çok hoş bir çanta modeli oldu. İsterseniz tabi kalem kutusu, makyaj çantası da yapabilirsiniz. Bunu çok amaçlı bir çanta modeli oldu. İsterseniz fermuar dikebilirsiniz. Fermuar dikilişi var diğer çanta modellerimde. Sap yapılışı da var. Uzun sap yapılışı da var. Buralara takabilirsiniz kancalarla. Bu şekilde bir çanta modeli anlatmaya çalıştım arkadaşlar sizlere. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.